Masal YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle sevimli minik bir kirpi çalışacağız. Bu şekilde boyutlu bir diken detayı çalışacağız. İçerisine öreceğimiz parçaları birleştirerek mini bir kirpi gövdesi yapmış olacağız. Bu ürünü isterseniz anahtarlık olarak kullanılabilir, isterseniz çanta süsü olarak kullanabilir, isterseniz hayvan serilerinize katabilirsiniz. Detaylı olarak yapım aşamalarını videomda bulabileceksiniz. Atlamadan izlemenizi öneririm. Kullanacağımız malzemeler neler olacak hemen ona değinelim. Malzeme detaylarına geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, üye olarak da kanal ayrıcalıklarından faydalanabileceğinizi unutmayın. Hadi gelin o halde şimdi malzemeleri görelim. Şöyle bu üründe kullanmış olduğum malzemeler ince kalınlıkta amigurumiye uygun pamuklu bir ip. 2 milim tığım, makasım ve etamin iğnem var. Daha kalın iple ördüğünüzde daha büyük bir ürün elde etmiş olacaksınız. Hemen bu sırada ürünün boyutlarını vereyim size. Şöyle 9 santim, en kısmı da yaklaşık 6 santim oluyor arkadaşlar. Minimal bir ürün, anahtarlık aparatıyla da kullanabilirsiniz. Dilerseniz örgü zincirle de asma yapabilirsiniz. Göz olarak işleme yapacağız ama video içerisinde eğer güvenli göz kullanmak isterseniz onu da nereye takacağınızı, nasıl kullanmanız gerekiyor diye önerilerimi veriyor olacağım. Takip edebilirsiniz. Çok az daha işlemeleri için siyah ipe ihtiyacımız olacak. Herhangi bir ipte kullanabilirsiniz. Yine bu kalınlıkta bir siyah ipte tercih edebilirsiniz. Öreceğiniz malzemelerin hepsi de aynı olabilir. Eğer malzemeleriniz de hazırsa hadi gelin örmeye başlayalım. Şimdi kafa yapımıyla başlayalım. Sihirli halka yaparak başlayacağım. Çaprazı gördüm. Sihirli halkamı oluşturmak için şöyle ipimi bir kilitliyorum ve içerisine sık iğneleri doldurarak başlıyorum. 1 yaptım. İkinci, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne doldurduktan sonra önce buradan, sonra da kısa ipin ucundan tutup çekip sıkıştırıyorum. Halkamızı bu şekilde kapatmış oluyoruz. İlk sık iğnenin içerisinden şöyle tığımın kancasıyla yardımcı oluyorum. Başlayarak öreceğim. İpimi arada yürütüyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve aynı yere tekrar bir sık iğne daha çalışıyorum. Bu sırada her bir ilmeğe çift sık iğne yapacağız. Sayımız 6 idi. 12'ye çıkaracağız. Hemen şöyle hızlıca hepsine ikişer tane sık iğne yapalım. Ve sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12'yi tamamladık. Şöyle ipimi çekiyorum, yerleştiriyorum ve bir üst sıradan devam ediyorum. Şöyle ipimi bu tarafta bırakabilirim. Sıra başını belirlemek için farklı renkli iplerde kullanabilir. Renk ilmek belirleyiciler de tercih edebilirsiniz. Yeni başladıysanız eğer ilmek belirleyici mutlaka kullanın. Şimdi bir üst sırada bir tane örüyorum. Bir yanındakinden bir tane arttırıyorum. Bir sonraki ilmeğin içerisine bir sık iğne, bir sonraki ilmeğin içerisine de 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi diğerine geçiyorum. Grup grup yapacağız bunu. 6 defa tekrar edeceğiz. Bir ördüm, bir arttırdım. Bir sonrakinde bir örüyorum, bir sonrakine atlıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne örüyorum. Sıra sonunda elimizde toplamda 18 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Hemen bu son grubumuzu da yapalım ve sayalım. Mutlaka saymanızı öneriyorum. Sık iğne sayıları azalır ya da artarsa tarifi takip etmeniz zor olabilir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi bir üst sıradayız. Bir tane ördüm. Bir sonrakine bir tane ördüm. Bir sonrakine ise 2 tane ördüm. Alt sırada yaptığımız arttırmanın üzerine denk geldi. 1, 2 tane tek örüyorum. Bir sonrakinde bir tane arttırma yapıyorum. Sihirli halkayı 6 sık iğne ile başladığımız için, ki klasik olarak zaten 6 ile başlanıyor. Farklılar da var tabii. 8'e de başlayabilirsiniz.
modelinize öreceğiniz tasarıma göre değişir. 6 ile başladığımız için 6'şar defa yaparak devam ediyoruz bu arttırma işlemlerini. Şu an ardı ardına yaptığımız için. 1, 2 örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bu sırada da 2 ör 1 arttırı 6 defa tekrarladığımızda sıra sonunda elimizde 24 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Şimdi bu sıradan sonra 2 sırayı herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan devam edeceğiz. 24 sık iğne olarak öreceğiz. Her bir ilmeğe bir tane batıyorum. 2 defa 2 sıra boyunca bunu devam ettiriyorum ve ardından örgümüze devam edeceğiz. Azaltmalarla devam edeceğiz. Anlatıyor olacağım detaylarıyla. Şimdi devam ediyorum. Bir tane örüyorum. Bakın başlangıç noktamız burası. İpimizi şöyle alabiliriz hatta. Şöyle arkayı alayım. Bir ördüm. Yanındakine bir sık iğne daha. 2 tane tek ördüm. Şimdi azaltma yapıyorum. Bir sonraki 2 ilmeğimin ön ilmeklerini alıyorum. İpimi ikisinin arasından geçirip tek seferde örüyorum. Azaltmış oldum. Bir örüyorum. Bir sonrakine bir örüyorum. Ve diğer 2 ilmeği beraber alıp örüyorum. Ön ilmekleri alıyorum. 1, 2 ör. Bir azalt yapıyoruz. Yine bu işlemi de 6 defa düzeltiyorum. 6 defa tekrarlayacağız. 2 ör, bir azalt işlemini 6 kez tekrarlayacağız ve elimizdeki ilmek sayısı 24'tü 18'e düşmüş olacağız. Şimdi azalarak devam ediyor. Elimizdeki parça kafa bölümünü oluşturuyoruz. Gövdeyi ayrı örmeyeceğiz, beraber öreceğiz. Onu da adım adım nasıl ilerleyeceğini anlatacağım size. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Bir sonraki sıraya geçiyoruz şimdi. Bir örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir tane örüyorum. Bir sonraki ilmeğe. Hemen yanından azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde elimizde 6 azaltma ile beraber 12 tane sık iğne kalacak. Hemen şöyle tamamlayalım sıramızı. Elyaf doldurmayı unutmayacağız tabii. Dolum yaparak devam ediyoruz örgülerimizde. Şöyle son azaltmamızı da yapayım. Hemen bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir tane daha azaltmamız gerekiyor galiba. Tekrar bir sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Evet. Bir tane daha azaltacağız. Şurada. Tamam. Şimdi son azaltmamızı yapmış olduk. Şöyle ipimin ilmeğini uzatıp parmağıma geçiriyorum. Kolay doldurmak için şöyle parçamı ayarlıyorum. Şimdi bir miktar elyaf alıyorum. Elyaf cımbızı kullanıyorum. Minimal parçalarda elyaf cımbızı kullanmanızı öneririm. Tığ ardıyla da yapabilirsiniz. Çok doldurması sorunlu değil. Çünkü yuvarlak minik bir parça. Şöyle tığ arkasıyla da rahatça doldurulabilir bu. Ama daha minik parçalarda elyaf cımbızı kurtarıcı oluyor. Bu kadar yeterli. Şimdi devam edelim. Bundan sonra öreceğimiz ise kirpinin gövde kısmı olacak. Nasıl yapacağız? Hadi gelin bakalım. Evet. Şimdi elimizde 12 tane sık iğnemiz vardı. Şu değil bakın, bu azaltma yaptığımız. Şuradan alarak devam edeceğim. Aynı renk iple örgüme devam ederek örüyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçtim. Aynı yere 2 tane sık iğne. Parmağınızın ucuyla şöyle tutun. Elyaflar araya karışmasın. Her bir sık iğneye sıra sonuna kadar 2 tane sık iğne öreceğiz. Hepsini de artıracağız. Yani elimizde 12 tane sık iğnemiz vardı. Sayımızı 24'e çıkarmış oluyoruz.
Sıra başına doğru tamamlıyorum. Bir sayıp kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Tamam. Şimdi arttırarak devam edeceğiz. Bir üst sıradan devam ediyorum. 1, 2, 3 tane tek örüyorum. Bir sonrakinde bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3 tane tek örüyorum. Bir sonrakinde bir tane arttırıyorum. Sıra boyunca aynı işlemi devam ettireceğiz. Ve ardından arttırmayla devam edeceğiz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. 6 defa işlemi tekrar ettik. Elimizde 30 sık iğnemiz oldu. Bir üst sırada da 1, 2, 3, 4 tane örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Yine bu işlemi de 6 defa sıra sonuna kadar tekrar edip elimizde 36 adet sık iğne örmüş olacağız. 36 sık iğneyi geldikten sonra bir üst sırayla arttırma eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Kaç sıra yapacağız peki? 7 sıra boyunca. 7 sıra boyunca 36 ilmeği değiştirmeden örüyoruz. Şimdi bu işlemleri tamamlayalım. Ardından parçayı tamamlamakla devam edeceğiz. Şimdi tamamlamış olduk. Elimizdeki parça şöyle bir hal aldı. Kafa olacak, gövde olacak. Şimdi o yüzden gövdeyi tamamlayalım. Azaltmalarla devam edeceğim. Şöyle minik bir parça ipimi alıyorum. İlmek belirleyici olarak koyuyorum. İlk ilmeğimi kaçırmadan hemen bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. İkinci, üçüncü ve dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakinde ön ilmeklerden alarak bir tane azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Bir sonraki ilmeklerin önlerinden alarak bir azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ettiriyorum aynı işlemi. 6 defa tekrarlıyorum. 36 sık iğne sayısını 30 sık iğneye düşürüyorum. Sonuncu azaltmamı yapıyorum ve hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. Şimdi yapacağımız işlem birbiri ardına devam eden işlemler olduğu için anlatarak size devam edeceğiz. Birazcık daha küçülttükten sonra elyaf dolumuna devam etmenizi öneriyorum. 4 ördük, bir azalttık. Bir üst sırada 3 örüp bir azaltacağız, 2 örüp bir azaltacağız, 1 örüp bir azaltacağız ve kalan ilmeklerimizi toparlayıp kapatacağız. Klasik bir sistemde olduğu için dediğim gibi videoda zaman almak istemiyorum. 2 ör bir azalt yaptıktan sonra doldurursanız kapama işleminiz ve doldurma işleminizde sorun yaşamazsınız. Bu sıraları da örelim. Ardından burunla devam edelim. Evet, şimdi parçayı ördüm, kapattım ben. Yeni başlayan arkadaşlar için şu bilgiyi de vermek istiyorum. Sihirli halka yapımı, arttırma, eksiltme, pürüzsüz kapama teknikleri, bunların içinde ayrı bir liste hazırladım ben. YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. İzlemek isterseniz detaylı anlatımları mevcut. Yeni başlayan arkadaşlarım faydalanabilirler. Örüp kapattıktan sonra elimizde bu şekilde bir parçamız olmuş olacak. Küçük kısmı kafa olarak kullanacağız. Şimdi burunla devam edelim. Sihirli halka yapımıyla başlıyorum yine. İpimi kilitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5
ve alt. Çekiyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Bir üst sırada arttırma eksiltme yapmayacağız burun ucu için. Şöyle ilk sık iğnemden başlıyorum. Şimdi şöyle yapalım. İlkini aldıktan sonra tığımızdakinden geçirelim. Spiral bir görüntü alsın. Bir sonrakinden örmeye başlayalım. Bir sonrakinden devam edelim. 2, bir sonraki ilmekten 3. Örerken de elinizde çevirin parçayı. 4, kıvrılacak çünkü. 5, şöyle alıyorum. Şu aradan yürüttüğüm ipi çekiyorum. Bakın yuvarlamasına sebep oluyor. Ve şunu da alacağım. 6 olacak. Son ilmeğimi de alıyorum. Şimdi bir üst sırada ilk ilmekten başlayarak ilmek kaydırma yapacağız. Nasıl yapıyorum? İlk ilmeğimden alıyorum. Yine tığımdakinden geçiriyorum. Bir sonrakinden alıyorum. Şöyle doğru ilmekleri aldığımdan emin olayım. Tığımdakinden geçiriyorum. 2. Geriye kalan 4 ilmeğim var. Onları da tek tek öreceğim yine. 1, 2, hepsine birer tane örüyorum. Şöyle alamadım. 3 ve sonuncusunu örüyorum. 4. Burun bu kadar tamamlamış olduk. Şöyle bir görüntü olacak. Şimdi şöyle ipimizi kilitleyebiliriz. Hatta şöyle yapalım. İlk ilmek kaydırmadan tekrar bir ilmek kaydırma yapıp ipimi öyle keseceğim. Şöyle uzunca da keselim. Dikiş yapacağız çünkü. Ve ipi çekiyorum. Şu içeride yürüttüğümüz ipi de iyice sıkıştırıyoruz. Bunun ucunu da kesiyoruz. İsterseniz içine de itebilirsiniz. Bakın bu şekilde bir burun detayı elde ettik. Şimdi kaydırma yaptığımız bölüm yukarıya doğru bakacak. Diğer düz ördüğümüz 4 sık iğne bölümü altta olacak. Ne demek istiyorum? Parçamı alıyorum. Bu başlangıç noktamı arkada bırakıyorum. Yüzü bu taraf olsun istiyorum. Şimdi ilmek kaydırma yaptığım yeri üste getirerek konumlandıracağım. Ve bu şekilde bir dikiş yapacağım. Düz 2 sıra örmüştük. 2 sıra boyunca bunu dikeceğiz. Nasıl dikiş yapıyoruz? Hadi dikişiyle devam edelim. Evet, şöyle bir etamin iğnesi alıyorum. İğnelik olarak kullandığım balkabağı tarifimde videosu var arkadaşlar. Anahtarlık olarak da tercih edebilirsiniz. Onu da ekleyeyim. Örmek isterseniz eğer. Şimdi şöyle alıyorum. Arttırma yaptığım sıranın altından ortadan bir yerden başlıyorum. Yana doğru bakın aldım. Şimdi bir burundan bir de kafadan alarak devam edeceğiz. Şöyle ilmeğin sağından solundan geçirerek dikişe devam ediyorum. Farklı teknikler varsa bildiğiniz onları da kullanabilirsiniz. Şimdi 6 tane ilmeğimiz var. 2 tane buradan, 2 tane buradan, 2 alttan, 2 yandan olarak birleştireceğim. Bir tane burundan, bir tane kafadan alıyorum. Tamamlamış oldum. Şu sonuncudan karşıya geçiyorum. Ve burada kilitliyorum. Uzak bir yerden çekip kapatıyorum. Şimdi burun ucu işlemesi ve göz işlemeleriyle devam edelim. Şimdi siyah renkli ipimle burun ucu işleyeceğiz. Şöyle arkadan bir yerden geliyorum. Burnun tam ucundan çıkıyorum. Burnunu zaten doldurmamıştık. Evet, biraz zorlandım. Şöyle alet yardımıyla çekeceğim. Siyah ipimi şöyle alıyorum. Şimdi burnun ucunu yukarıya doğru işleyeceğim. Bir sık iğne boyunca şöyle tekrar merkeze getiriyorum.
Bu işlemi birkaç kez tekrarlayacağız. Aynı yerden bir tane daha yapacağım. Şöyle şimdi bir tane daha yapalım. Birkaç kez tekrarlayalım. Şöyle çevirip bakıyorum. Bir tane daha buraya koyarsam uygun olacağını düşünüyorum. O yüzden bir tane daha yapıyorum. Ve arkadan ilk geldiğim yerden iğnemin ucunu çıkartıyorum. İpimin gidiş yönünü kontrol ediyorum. Bakın bu şekilde bir minik burun ucu yapmış olduk. Şimdi bu ipimi sabitleyeceğim. Ve gözler için işlemi yapacağız. Ancak göz takmak isteyenler için ise nereye takmaları gerekir? Onu bahsediyor olacağım. Kaç numara göz kullanacağız onu da söyleyeceğim. Şöyle ipimi çekiyorum, içeriye saklıyorum. Ucunu kesiyorum. Şöyle iplerimizi de içeriye çekelim. Evet. Evet, göz için şöyle 4 numara çivi gözlerim var. Bakın onları burunun şu tam böyle birleşme yerine gelecek şekilde takabilirsiniz. Şöyle takalım, bir gösterelim. İçeride örgüyü örmeden önce, gövdeye geçmeden önce yapmanızı öneriyorum. Çakmakla yakarak sabitleyebilirsiniz bu gözleri. Şöyle yakın da konumlandırabilirsiniz. 2 sık iğne boşluk bırakarak tekrar takalım. 3 de bırakabilirsiniz arayı. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Kaçıncı sıraya denk geliyor? 2, 4. 4 ve 5. sıranın arasına 2 ya da 3 ilmek boşlukla takabilirsiniz gözleri. Şimdi işleme nasıl yapılır onu da göstermiş olayım. İşlemi içinde yine örmüş olduğumuz ipi ben şöyle katlarına ayırıyorum. 4 kat bir ip. Onun 2 katını alıyorum. 2 katını kullanacağım. Daha ince iplerle de tercih edebilirsiniz. Şöyle alalım. Şimdi arkadan bir yerden geliyorum. Yine aynı yer, bakın şu göz takacağımız yer. Oradan çıkarttım. Bir yanındakinden şöyle aşağıdan alacağım. Yanındakine geçtim, aşağıdan aldım. Oluşan halkanın içinden iğnemi geçirip şöyle bir göz detayı çalışacağım. Çok minik bir dokunuş olacak. Biraz fazla çektim, onu gevşeteceğim. Şöyle alttan aldığımız yerden tekrar iğnemizle giriş yapacağız. Bir sonraki göz için yan tarafa geçiyorum. Bakın. Şöyle. Çok minik bir dokunuşla çok sevimli bir göz oldu. Bakın burun detayı bu şekilde yukarıya doğru kıvrıldı. Burun ucumuz çok güzel oldu. Şimdi devam edelim. Yine yandaki sık iğneden aşağıdan alacağım. Şöyle 2 ilmeğin arasından alıyorum. Halkadan iğnemi geri getiriyorum. Ve şöyle çekiyorum. Bakar mısınız? Çok sevimli. Şimdi geri aynı yerden arkaya geçeceğim. Ve 2 ipin ucunu şöyle düğümlüyorum. İçeriden bir yerden saklıyorum. Şöyle uzak bir yerden çıkartayım. Fazlalığını keseceğim. Tığımın
yardımıyla da içeri çekeceğim. Evet. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi kollar ve bacaklarla devam edelim. Kollarla başlayalım. Sihirli halka yapımını şöyle çaprazı gördüm. Kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Halkamızı kapatalım. Şöyle döndürüyorum. İlk sık iğneden başlayarak öreceğim. Yine ilmeğimi aldıktan sonra tığımdaki ilmekten geçiriyorum ve bir sonrakinden devam ediyorum. Bir sonrakine 2 kıvırarak örüyorum. Arada ipimi böyle çekiyorum. Dışa kıvrılmasını engelleyeceğiz. Bir sonrakinden alıyorum. Gevşediyse eğer sıkıştırıyorum. 3, 4, 5, son ilmeğimi örüyorum. 6. Şöyle tekrar düzeltiyorum parçamı. İpimi çekiyorum. Şimdi biz sihirli halka ile başladık. Bir sıra 6 sık iğne ördük. 2 sıra daha 6'şar sık iğne öreceğiz ve karşılıklı kapatacağız. Onu göstereceğim. Hemen örelim. Ördüm, tamamladım. Şuradaki ipimin fazlalığını kesiyorum. Şimdi parçayı şöyle elimde ikiye katlıyorum. Bir bu tarafından bir tam karşılığından gelecek şekilde şöyle bakın. 2 tane ilmek alıyorum. İkisini bir örüyorum. İçini doldurmuyoruz parçanın. Bir buradan bir karşılığından alıp 2 tane örüyorum. Ve kolu tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir kilitleyelim. Biraz uzunca keselim. Çok uzun kesmenize gerek yok. Dikiş için bu kadar yeterli. Bu parçadan 2 tane öreceğiz ve kolu tamamlamış olacağız. Şimdi bacakla devam edelim. Yine sihirli halka kullanarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde bir başlangıç yapacağım. Tığımdakinden geçirdim. Şimdi bir sonrakinden başlıyorum. Bir tane örüyorum. Bir yanındakine 2 tane sık iğne örerek arttırıyorum. Bir sonrakine bir tane örüyorum. Bir sonrakine 2 tane örüyorum. 2 tane arttırma yapmış olduk. Bir sonraki ilmeği bir tane örüyorum. Yanındakinde 2 tane örerek arttırmış oluyorum. Sayımız 6 idi. 9'a çıkaracağız. 2, 4, 6, 8, 9. Şöyle ipi çekiyorum, biraz yerleştiriyorum. Kıvrılmaması için şöyle şekil veriyorum. Şimdi 2 sıra 9 sık iğne öreceğiz ve karşılıklı kapatacağız. Tamamladım. Şöyle parçamı düzeltiyorum. Şu ipimi parçanın içine bırakabilirim. Yine bacakları da doldurmuyoruz. 2'ye katlıyorum ve karşılıklı olarak ilmekleri kapatıyorum. Bu ilmeği kullanmışım. Bir yanındakinden başlayacağım. Karşılığına gelen ilmeği alıyorum şu şekilde ve kapatıyorum. Bir sonrakine karşısındakiyle birlikte örüyorum, kapatıyorum. 2 tane yaptık. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü de yapıyorum. Ve bakın bu şekilde tamamladık. Bu parçadan da bir tane örüyoruz ve dikişlerini yapacağız.
Evet, kollar ve bacaklar tamamlandı. Nerelere dikiş yapacağımızı şimdi göstereceğim size. Şöyle bacaklardan başlayalım. Şöyle konumlandıracağım. İğne yardımıyla sabitliyorum. Bakın şöyle biraz çaprazına yapıyoruz. Dümdüz değil. Göz kararı koyabilirsiniz. El örgünüzün ayarına göre ilmeklerinizi siz belirleyebilirsiniz. Bakın. Şöyle buruna paralel olarak yerleştiriyorum. Böyle bir görüntü elde ettiğinizde dikiş yapmaya başlayabilirsiniz. İğnelerimi şöyle biraz aşağıya alıyorum. Şimdi bir gövdeden bir bacaktan alacağım. İlk ilmeğimin içerisine geri dönüyorum. Yandaki ilmeğe geçiyorum. Gövdede hangi ilmeği kullandıysak oradan bir yandakine geçiyorum. Tekrar kullandığım ilmeğe geliyorum. Bir yandakine geçiyorum ve nereden çıktıysam gövdede o ilmekten bir yanına kayıyorum. Son ilmeği de kullanmayı unutmuyorum. Son ilmekten en başa ilerliyorum. Burayı da alacağım. Havada kalmasını istemiyorum. Bir yanından ipimi kilitleyeceğim. Şöyle herhangi bir yerden alıyorum. Halkayı görüyorum. Oradan tekrar iğnemi geçirip kilitlemiş olacağım. Bakın bu şekilde dikişini yapmış olduk. Bütün parçaları böyle dikelim ve dikenleri örmeye geçelim. Evet, dikişlerimi tamamladım. Bu şekilde bir görüntümüz oldu. Bakın şimdi kafadan gövdeye doğru ilerlerken arttırma yaptığımız sıra itibariyle 2 sıra sonra kolu diktik. Bunun için 2 sıra boyunca dikiş kullandık. Bacaklar içinde şöyle söyleyeyim, 2 4 sıra var kol ve bacak başlangıcı arasında. Onu da bu şekilde görünüm alacak olarak düşünün. Paralel bir şekilde koyalım bacakları ve bacaklarımızın dikişini de 2 4 sıra genişliğinde sağlayalım. Dikişimiz bittiyse şimdi dikenlerle devam edelim. Dikenler için koyu renkli ipimi alıyorum. Zincir çekerek başlayacağız. Şöyle tığımın kancasıyla ipimi kıvırıyorum. Parmaklarımla tutuyorum. Bir kilitleme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çekiyoruz. Şimdi dönerek öreceğim. Geri dönüyorum. İlk zincirin hemen içerisinden başlıyorum. Sık iğnelerle öreceğiz. Hemen her bir zincire bir sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Zincire sık iğne yaptıktan sonra son zincirimde 3 tane sık iğneyi aynı yere yapıyorum. Ve zincirin diğer tarafından devam ediyorum. Şu ipimi de arada yürüteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi şurada son görmüş olduğumuz çizgi içerisine de 3 tane yapıyorum. 1, 2 ve 3. Birinci sırayı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıradan devam edelim. İkinci sıraya geçtiğimizde yalnız ilmeğin iki tarafını da alarak değil, sadece tek tarafını alarak öreceğiz. İlmeğe bana bakan tarafından değil, arka tarafından alarak örmeye devam ediyorum. Her ilmekte aynısını yapıyoruz. Bakın sıranın sonuna kadar geldim. Şurada bir çizgi görüntüsü oldu. Bunu öreceğimiz tüm sıralarda yapacağız. Bundan sonrası için hep arka ilmekten alarak öreceğiz. Ve örgümün tam tepe noktasına geldiğimde yine ilmeğin arka tarafından aynı yere batıyorum. 2, 3 tane örüyorum. Ve bir yanındakinden örmeye devam ediyorum. Yine her ilmeğe bir tane ama arkadan almayı unutmayın. Başa kadar ilerleyelim. Geldim tepesindeki sık iğneden hemen 3 tane sık iğne oluşturuyorum. Ve bir yanındakinden devam ediyorum. Bakın diğer sıraya geçiyoruz. Spiral formda döne döne öreceğiz. Arka ilmeklerden almayı unutmayacağız ve tepelerde hep 3 sık iğne yapacağız. Bir sık iğnenin içerisinde 3 tane. 42 sık iğneyi bulduktan sonra ne yapacağımızı söylüyor olacağım. Şimdi ördüm geldim. 42 sık iğne var tamamında. Kaç sırada yapmışız onu söyleyeceğim size. İlk sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boyunca döne döne arka ilmeklerden alarak ördüm ve 42 sık iğneyi buldum. Şöyle bir şekil alan bu parçayı 4 sıra boyunca 42 sık iğne olarak öreceğiz. Herhangi bir artırma eksiltme yok, düz örüyoruz. Ardından bu çizgilerde nasıl bir işlem yapacağız, nasıl bir model uygulayacağız onu göstereceğim size. Evet, 4 sırada düz ördüm. Parçanın zemin kısmını tamamladım. Düz ördüğümüz kısımlarda da yine bakın arka ilmekten alarak örmüş olduğum tamamında var. Ama ipimi koparmıyorum. Buradan örmeye devam edeceğiz. Bakın son sık iğnemi ördükten sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bir sonrakinin bu sefer bana bakan tarafından tığımın kancasıyla ilmeğimi alıp ikisini bir kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğin bana bakan tarafından alıp zinciri kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki ilmeğin bize bakan tarafından alıp ikisini bir kapatıyoruz. Bakın bu şekilde hacim kazandırmış olacağız şimdi elimizdeki parçaya. Tarifin en meşakkatli bölümü bu olacaktır büyük ihtimalle. 4 zincir çekiyoruz. Ve bütün ilmeklerin ön ilmeğinden alarak bu şekilde kilitliyoruz. Şimdi tamamına sıranın etrafına dönüp başa geldiğimizde bir önceki sıraya nasıl geçeceğiz size onu göstereceğim. Hemen tamamlayalım ve devam edelim.
Şimdi döndüm geldim, tamamladım sırayı. 1 2 3 4 sonuncusunu da yaptıktan sonra tekrar 4 zincir çekiyorum. Hemen şuradan bir önceki sıraya bağlanıyorum. Bakın şimdi buradaki çizgiden devam edeceğiz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakine atlıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden alıyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde döne döne ilerlemiş olacağız. Yine geldiğimizde sonuncusunu yaptıktan sonra bir öncekine atlayarak devam edeceğiz. Bütün hepsini tamamladıktan sonra nasıl bir görüntü elde etmiş oluyoruz onu göstereceğim size. Evet, şimdi tamamına döndüm geldim. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk örgümüzü. Çok güzel bir dokusu oldu. Benim çok hoşuma gidiyor. Bebek saçlarında da kullanabilirsiniz. Şapka olarak kullanabilirsiniz. Kuzu yapımında kullanabilirsiniz. Birçok projenizde değerlendirebileceğiniz bir tekniktir arkadaşlar. Şimdi nasıl kullanacağız biz? Şöyle ördüğümüz parçayı içerisine yerleştiriyoruz. Bakın bu şekilde kavruyor olacak. Şöyle zincir çekerek ürünün bu boyutunda zincir çekerek ördük, genişlettik. Tamamını kaplayacak şekilde yarısını tamamlamış olduk. Çok şeker, çok sevimli bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi dikişini yapalım. Şu ipimi başlangıç noktasına yürüteceğim. İsterseniz yapıştırabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Bakın başlangıç noktama getirdim. Şurada kalan ilmeklerden biz dikiş yapacağız şimdi. Şöyle kilitliyorum ipimi buraya. Tekrar giydiriyorum. Ve denk geldiği yerden bir kafadan alıyorum. Şöyle bir yanına geçiyorum. Şuradan alabiliriz hatta. Bir ördüğümüz kahverengi parçadan alıyorum. Tekrar çıktığım noktadan bir yanına geçiyorum. Sonra diken kısmından alıyorum. Yine çıktığım yerden, yani iğnemle en son kullandığım sık iğneden bir yana geçiyorum. Bir sonraki diken ilmeğinden alıyorum. Bakın bu şekilde dikişi yapmış oluyoruz. Nereye denk geliyorsa bütün etrafını dikeceğiz. Şurada kolların birleşim yerini içeri alacağım. Bacak birleşimini içeri alacağım ve etrafını tamamen dikişle kapatmış olacağım. Evet, dikişlerini de şu şekilde tamamlamış oldum. Bakın bacak üzerinden geldim. Gövdeden, koldan, kafadan nereye denk geliyorsa ilmeklerin hiçbirine atlamadan hepsinden dikişini yaptım. Ve bu şekilde bir görüntü aldık arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Paylaştığınız fikirleri okumak benim için büyük bir keyif oluyor. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olabilir. Üye olarak da kanal ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.